Merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte son zamanların trendi olan saç bonesi örüyoruz. Bonemizi iç kısmından başlayarak öreceğiz ve tek bir parça halinde örüp tamamlayacağız. Saç bonemizin boyunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben standart ölçülerde yetişkin bonesi çalıştım. Hemen bu noktada sizlere de ölçü vermek istiyorum. Şöyle ikiye katladığımız zaman başlangıç noktasından bitiş kısmına kadar uzunluğu yaklaşık olarak 16 santim. Şurada şöyle bir uçtan diğer uca en alttaki ölçüsü de yaklaşık olarak 25 santim. Şöyle tepe ölçüsünde hemen vermiş olayım. Yaklaşık olarak ikinci sıranın altında tepe ölçüsü de 14 santim. Bonemizi dilerseniz bu şekilde kenarlarına pullar yerleştirebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde sade olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz de böyle incilerle bonenizin trabzan grupları üzerine dikerek veya yapıştırarak süsleyebilirsiniz. İncilere farklı bir alternatif olarak deniz kabuklarıyla süsleyebilirsiniz. Böyle bonenizin uç kısımlarına, trabzan gruplarının bu kısımlarına dikerek veya yapıştırarak deniz kabuklarıyla da süsleyebilirsiniz. İplik olarak hemen hemen her tuhafiyeden rahatlıkla bulabileceğiniz pamuk karışımlı iplik tercih ettim. Yine marka bilgisini açıklamalar kısmına yer vereceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Tığ numaram 2,5 milim. Sizler el ayarınıza göre yine tığ numaranızı seçebilirsiniz. Birlikte öreceğimiz bu bonenin kenarlarına pullar yerleştirdim. Yine bu pul kısmını nasıl yerleştireceğiz video içerisinde detaylı bir şekilde anlattım. Videoya geçmeden önce sizlerden de ufak bir ricam olacak. Hala daha kanalıma abone değilsen abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutma. Desteklerin benim için çok kıymetli. Bu videoya beğeni ve yorum yaparsan da çok sevinirim. Dilerseniz şimdi detaylı yapım videosuna geçelim. İpliğimi parmağıma sardım. Diğer ipliğimi bir diğer parmağımdan bu şekilde geçirdim. Çarpı işaretini gördüm. Tığımı yerleştirdim. Buradan bir ilmek aldım. Bir ilmek daha. Şimdi zincir çekiyorum. 1, 2. 2 adet zincir çektim. Tığımın üzerine bir ilmek aldım ve aynı halkanın içerisine batıp arkadan bir ilmek çıkardım. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan çalıştım. Hafiften tuttum ve buradaki halkamdaki ipliği birazcık bu şekilde çektim. Tekrar tığımın üzerine aldım ve aynı halkanın içerisine batıp bir ilmek daha çıkardım. Tığımda 3 ilmek var. İlk ikisini bir, diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan çalıştım. Üzerine aldım. Halkamın içerisine batıp ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek var. İlk ikisini bir, diğer ikisini birlikte örerek yine ikili trabzan çalıştım. Baştaki zincirimizde ikili trabzandan sayacağım. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 tane trabzan elde etmiş olduk. Devam ediyorum. Tığımın üzerine aldım. Halkanın içerisine batıp ilmeğimi çıkardım. Ve yine 2 defa da çıkarak ikili trabzan ördüm. Devam. Üzerine al. Halka içerisine bat. Çık ve 2 defa da çıkarak ikili trabzan ör. 2, 4, 6 tane oldu. Devam ediyoruz. Toplamda 12'ye tamamlayacağız. 7. ikili trabzanım. Üzerine al. Bat ve 8. Halkanın içerisine batıp 9. ikili trabzanımı örüyorum. Devam. 10, 11 ve 12. 12 tane trabzan yaptıktan sonra şuradaki ipliğimi şöyle sıkıca çekiyorum. Yuvarlak hale geldi ve baştaki yaptığım 2 zincirin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasına ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla yuvarlak hale getirdim. Burada zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 zincir trabzandan, bir zincir de aradaki bağdan. Tığımın üzerine bir ilmek aldım ve tam bu zincirimin dibine batıp yine arkadan ilmeğimi çıkarttım. Bakın tam zincirin dibine battık. Tığımda 3 ilmek var. İlk ikisini bir, diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan çalıştım. Bir zincir üzerine aldım ve hemen bakın yanındaki bir sonraki gelen trabzan tepesine battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım yine. 2 defa da çıkarak ikili trabzan ördüm. Arada bir zincir üzerine aldım. Aynı trabzan tepesine tekrar batıp yine buraya bir tane ikili trabzan ördüm. Devam ediyorum. Bir zincir üzerine alıyorum ve bir sonraki gelen trabzan tepesine batıyorum. Şuradaki ipliğimi de arkadan yürüteyim. İlmeğimi çıkardım.
Tığımda 3 ilmek var. İlk ikisini bir, diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan çalıştım. Arada bir zincir, üzerine al ve aynı noktaya bat, ilmeğini çıkart. 2 defa da çıkarak yine ikili trabzanını ör. Arada bir zincir, üzerine al. Bir sonraki trabzan tepesine batıp ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir, üzerine al ve aynı noktaya batıp yine bir tane daha ikili trabzan. Şimdi bu şekilde trabzan grupları çalışacağız. Bakın neler yapıyoruz. Alttaki trabzan tepelerine batıp 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Arada bir zincir. Bu ikili gruplar arasında da yine aralarda bir zincir var. Devam. Bir zincir. Bakın bu aradaki zincirim. Tığımın üzerine alıyorum ve trabzan tepesine batıp birinci ikili trabzanım. Arada bir zincir. Şimdi aynı noktaya bir ikili trabzan daha. 2'ye tamamlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Toplamda 12 adet ikili grup olması gerekiyor. Ve aralarda bir zincir çekmeyi unutmuyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Arada bir zincir, aynı trabzan tepesine bir ikili trabzan daha. Bir zincir, bir sonraki trabzan tepesine bat, ikili trabzan, bir zincir ve aynı noktaya bir ikili trabzan daha. Gelin sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın ikili trabzan gruplarını sayıyoruz. Bir zincir, bir sonraki trabzan tepesine bir ikili trabzan, arada yine bir zincir, aynı yere bir tane daha. Her bir trabzan tepesine 2 tane ikili trabzan gelecek arkadaşlar. Ve aralarda hep bir zincir. Evet, sıra sonuna doğru yaklaştım. Son trabzan tepem, bakın bir zincir, üzerine al ve bir ikili trabzan, arada bir zincir ve aynı noktaya bir ikili trabzan daha. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi bitişi nasıl yapıyoruz? En son ikili trabzan yaptık. Bir zincir çekiyoruz ve baştaki çektiğimiz 3 zincirin ikinci zincirine batıyoruz. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bitirdik. Üçüncü sıradan bir üst gruptan devam ediyorum. Şimdi burada bir tane ilmek kaydırma yaparak bu 2 tane ikili trabzanımızın orta noktasına geleceğiz. Hemen bakın, bu zincir çektiğim, bu da ikili trabzan yaptığım. Hemen burada orta kısmına batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek tam bakın bu ikili grubun ortasına geliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve tığımın üzerine alıyorum. Ve aynı battığım bu noktaya tekrar batıp arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte örerek yine buraya ikili trabzan çalışıyorum. Burada yine 2 zincirimiz trabzan, bir zincirimiz de aradaki zincirden sayıyoruz. Arada 1, 2 zincir üzerine alıyorum ve bir sonraki trabzan grubuna batacağım. Bakın, bir zincirli boşluğa batmıyorum. Bu trabzan grubu arasındaki boşluk. Hemen bakın, ikili trabzan grubunu buluyorum bir sonraki ve bu ortaya batıp arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. 2 defa da çıkarak ikili trabzanımı örüyorum. Arada bir zincir üzerine alıyorum ve aynı noktaya bakın, aynı yöreye tekrar batıp buraya bir ikili trabzan örüyorum. Dikkat. Şimdi şuradaki alttaki bir zincirli, yani ikili gruplar arasındaki bir zincirli kısma batmıyoruz arkadaşlar. Trabzanların arasındaki bir zincirli boşluğa batıyoruz. 1, 2 zincir üzerine al ve bir sonraki gelen bakın ikili trabzan grubunun ortasına batıp hemen buraya bir ikili trabzan, yine arada bir zincir üzerine al, aynı noktaya bir ikili trabzan daha. Devam ediyorum. Arada 1, 2 zincir üzerine al ve bir sonraki ikili trabzan grubunu bul. Bakın bu noktaya batmıyorum. Trabzanların arasındaki bir zincirli boşluğa batıp hemen buraya bir ikili trabzan örüyorum. Arada bir zincir üzerine al ve aynı noktaya bir ikili trabzan daha. Ve devam. 1, 2 zincir üzerine al. Bir sonraki ikili trabzan grubunun ortasına batıp ikili trabzanını ör. Arada bir zincir üzerine al. Aynı boşluğa bakın. Aynı boşluğa tekrar batıp bir ikili trabzan. Şimdi bu sıramızda bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Arada 2 zincir ve
Hemen bakın ikili trabzanların ortasına batıp yine ikili trabzan örüyorum. İkili trabzanlar arasında da yine bakın bir tane zincir var. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna doğru geldim. Bakın bu gruplarımdan da toplamda 12 adet örmüş olduk. Şimdi en son bitişi 1, 2 zincir çekiyorum yine. Ve başta 3 zincir çektiğim zincirimin bakın ikinci zincirine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasında ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla 3. sıramı da tamamlıyorum. 4. sırama başlarken yine ilmek kaydırmalar yapacağız. Hemen bakın bu iki trabzanın tam orta kısmına tığımı yerleştiriyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasına ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla geldim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldım ve aynı bakın tam aynı noktaya batıp arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte örerek yine ikili trabzan çalıştım. 1, 2, arada yine 2 zincir üzerine alıyorum ve bir sonraki ikili trabzan grubunun bakın tam orta kısmına batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek var. Yine 2 defa da çıkarak ikili trabzanımı çalışıyorum. Arada bir zincir üzerine al ve aynı noktaya batıp yine buraya bir tane ikili trabzan örüyorum. Devam. 1, 2 zincir üzerine al ve bir sonraki trabzanın orta kısmına batıyorum ve 2 defa da çıkarak ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir üzerine al ve aynı noktaya batıp tekrar ikili trabzanını çalış. İkili trabzan grupları arasında bu sırada da hep 2 tane zincir var arkadaşlar. 2 zincirimizi çekip üzerine alıp trabzan gruplarının ortasına batıp yine aynı şekilde trabzan gruplarımızı örüyoruz. Bir ikili trabzan, arada bir zincir ve yine aynı noktaya bir ikili trabzan daha. Bu şekilde bu sırada da sıra sonuna kadar devam edelim. 4. sıramızda da sıra sonuna yaklaştık. Bakın en son yine 2 tane zincirimi çekiyorum ve baştaki zincirimin ikinci zincirine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasına ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bu sıramı da tamamladım. Bu sırada da bakın toplamda şu ikili gruplarımdan yine 12 tane olmuş oldu. Şimdi bir üst sıradan devam ediyorum. Bir üst sıraya geçmek için yine bir tane ilmek kaydırma yaparak trabzan gruplarımın arasına geleceğim. Hemen bakın buradaki trabzan grubumun ortasına battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bu noktaya geldim. 1, 2, burada şimdi 2 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım ve aynı noktaya batıp buraya bir tane ikili trabzan ördüm. Dikkat, 2 tane ikili trabzan yaptık. Arada bir zincir üzerine aldım. Tekrar aynı noktaya batıp buraya bir ikili trabzan üzerine aldım ve yine aynı şekilde aynı noktaya bir ikili trabzan daha. Bakın burada bu ikili gruplarımda artık 4 tane ikili trabzan yapacağız. 2 ikili trabzan, 1 zincir, 2 ikili trabzan. Bu gruplar arasında yine arada 2 zincir olacak. Bakın 2 zincir çektim. Üzerine aldım. Hemen trabzan gruplarının ortasına battım. İkili trabzan. Üzerine aldım. Aynı noktaya hemen bir ikili trabzan daha. Bakın arda arda 2 tane ikili trabzan. Arada bir zincir üzerine al ve aynı noktaya batıp yine 2 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2. 4 tane ikili trabzan. 2 ikili trabzan, 1 zincir, 2 ikili trabzan. Devam. Arada 2 tane zincir üzerine alıyorum ve bir sonraki trabzan grubunun ortasına batıp ikili trabzanıma başlatıyorum. 1. Üzerine aldım. Aynı noktaya bir ikili trabzan daha. 2. Arada bir zincir üzerine alıyorum ve aynı noktaya 2 tane ikili trabzan daha örüyorum. 1 ve 2. Şimdi bu sırada bu şekilde devam edecek. 2 ikili trabzan, 1 zincir, 2 ikili trabzan. Trabzan gruplarımın arasında da yine 2 tane zincir olacak. Evet, 5. sıramın da sıra sonuna yaklaştım. Şimdi en son trabzanlı yaparak bitirmiştim. 1, 2 zincir çekiyorum ve baştaki çektiğim zincirin ikinci zincirine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bu sıramı da tamamlıyorum. Şimdi burada da yine bir üst sıraya geçerken ilmek kaydırmalar yaparak burada trabzan grupların tam ortası kısmındaki bir zincirli boşluğa gelmem gerekiyor. Hemen bir sonraki trabzan tepesine battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bu noktaya geldim. Şimdi bir tane daha ilmek kaydırma yapmam lazım. Çünkü burada 2 tane ikili trabzanım var. Hemen bakın burada bir zincirli boşluğa battım. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bu noktaya geldim.
Ve zincir çekiyorum. 1, 2 zincir. Üzerine alıyorum. Ve aynı boşluğa batıp buraya hemen bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Arada bir zincir. Üzerine alıyorum. Aynı boşluğa batıp yine bir ikili trabzan. Üzerine al ve aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Bakın. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan. Şimdi burada trabzan grupları arasında 3 tane zincir çekeceğiz. Bir önceki sırada 2 zincirdi. Şimdi burada 3 zincir. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldım. Ve bir sonraki trabzan grubu arasında bakın bir zincirli boşluğa hemen ikili trabzanımı örüyorum. 1. Üzerine al. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. 2. Arada bir zincir. Üzerine alıyorum ve aynı boşluğa tekrar batıp bir ikili trabzan. Üzerine al ve yine bir ikili trabzan daha. Devam ediyorum. 1, 2, 3 zincir. Üzerine al ve hemen bir sonraki trabzan gruplarının arasında bir zincirli boşluğa batıp ikili trabzanımı örüyorum. Üzerine al, aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Arada bir zincir, üzerine al ve aynı boşluğa bir ikili trabzan. Üzerine al, aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Şimdi bu sıramızda bu şekilde devam edecek. Aralarda 3 zincir çekeceğiz ve her bir trabzan grubu arasına 2 ikili trabzan, 1 zincir, 2 ikili trabzan, sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna doğru yaklaştım. Bakın en son trabzan ördüm. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve baştaki zincirimin ikinci zincirine batıp arkadan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bakın bu sıramı da tamamladım. Şimdi yine 2 tane ilmek kaydırma yaparak bakın trabzan gruplarının ortasına geleceğim. Bir üst sıraya başlamak için 7. sıraya başlayacağız. Hemen bakın bir sonraki trabzan tepesine battım. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasına ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Hemen buradaki trabzan grupları arasındaki bir zincirli boşluğa da batıp ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bu noktaya geldim. Ve sayıyorum: 1, 2 zincir, üzerine aldım ve hemen aynı noktaya batıp buraya bir tane ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir, üzerine al ve aynı boşluğa batıp yine buraya bir ikili trabzan, üzerine al ve yine aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Şimdi bu sırada da aralarda 4 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum ve hemen bir sonraki trabzan gruplarında bir zincirli boşluğa batıp buraya bir ikili trabzan, üzerine al, aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Arada bir zincir, üzerine alıyorum ve aynı boşluğa batıp bir ikili trabzan, üzerine al, aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir yine üzerine aldım ve bir sonraki bir zincirli boşluğa batıp hemen buraya yine trabzan gruplarımı örmeye başlıyorum. 2 ikili trabzan, arada bir zincir ve yine aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan. 7. sıramızda bu şekilde devam edecek. Trabzan grupları arasına 4 tane zincir çekiyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Ve sıramın sonuna geldim. Bakın en son yine trabzan yapmıştım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Başta gördüğüm zincirimin tepesine battım. Arkadan ilmeğimi çıkartıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bu sıramı da tamamladım. Şimdi yine ilmek kaydırmalar yaparak bakın bir zincirli boşluğa geleceğim. Burada artık battığınız nokta arkadaşlar, bir tane ilmek kaydırmayla da gelebilirsiniz. 2 tane de bakın ben burada orta kısmına battığım için bir ilmek kaydırmayla orta kısmına da geldim. Bir zincirli boşluğa. Şimdi 8. sırayı yapıyorum. 1, 2 zincir, tığımın üzerine alıyorum ve aynı bir zincirli boşluğa batıp ikili trabzanımı çalışıyorum. Arada bir zincir, üzerine alıyorum. Aynı boşluğa yine bakın 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan. Şimdi aralarda 5 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Üzerine alıyorum ve bir sonraki bir zincirli boşluğa batıp hemen yine ikili trabzan gruplarımı örüyorum. 2 tane ikili trabzan yapacağım. Arada bir zincir ve yine 2 tane ikili trabzan, aynı bir zincirli boşluğa. Bakın mantık hep aynı arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Üzerine al ve bir zincirli boşluğa batıp hemen buraya ikili trabzanlarımı çalış. 2 tane ikili trabzan, arada bir zincir ve yine
Aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan. Bir önceki sırayla aynı, sadece aralarda 5 zincir çekiyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. 8. sıramda da sıra sonuna doğru yaklaştım. Bakın son trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve hemen ilk başladığım zincirin tepesine battım. Arkadan ilmeğimi çıkarttım. İlmek kaydırmayla sıramı bitirdim. Hemen bakın, bir zincirli boşluğa battım. Tığımdan ilmeğimi geçirerek ilmek kaydırma yaparak yine burada bir zincirli boşluğa geldim. 9. sırama başlıyorum. 1, 2 zincir üzerine alıyorum ve aynı boşluğa batıp buraya hemen bir ikili trabzan. Arada bir zincir üzerine al. Aynı bir zincirli boşluğa batıp yine bir ikili trabzan. Üzerine al. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Şimdi arada 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Üzerine alıyorum ve bir sonraki bir zincirli boşluğa batıp hemen ikili trabzanlarımı örüyorum. Yine 2 tane ikili trabzan, arada bir zincir ve aynı boşluğa yine 2 tane ikili trabzan. Evet, bu sıramız da bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Arada 6 zincir ve yine aynı şekilde trabzan gruplarımızı örüyoruz. 2 ikili trabzan, 1 zincir, 2 ikili trabzan. Sıra sonuna kadar devam edelim. 9. sırada da sıra sonuna geldim. Bakın son trabzanımı örüyorum ve burada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çektim. İlk başladığım zincirimin tepesine battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla 9. sıramı da bitirdim. Hemen bir zincirli boşluğa battım. Tığımdaki ilmekten geçirerek bir ilmek kaydırmayla buraya geldim. Şimdi 10. sıraya başlıyorum. 2 zincir üzerine alıyorum ve aynı boşluğa batıp bir ikili trabzan, arada bir zincir ve yine 2 tane ikili trabzan örüyorum. 1 ve 2. Şimdi 10. sırada tıpkı 9. sıra gibi olacak arkadaşlar. Yine arada 6 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığımın üzerine alıyorum ve hemen bir zincirli boşluğa batarak burada ikili trabzan gruplarımı örmeye başlıyorum. 2 tane ikili trabzan, arada bir zincir ve yine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi bu noktada, bu sırada bir prova alabilirsiniz. Eğer zincirleriniz çok sıkı veya kafa yapınız büyük veya küçük ise bu noktada bir prova alın ve o şekilde zincirlerinizi daha fazla sayıda veya daha az sayıda çekerek ilerleyebilirsiniz. Çünkü bu saç bandanası hep bu şekilde artık devam edecek. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar, istediğiniz genişliğe kadar bu saç aksesuarını şekillendirebilirsiniz. Şimdi ben 10. sıradan devam edeceğim. Benimle birlikte öğrenenler için birlikte örmeye devam edeceğiz. Arada 6 zincir çekiyoruz ve bu şekilde ikili trabzan gruplarımızı örmeye devam edelim. Sıra sonuna kadar örelim. Şimdi 10. sıramda da sıra sonuna doğru yaklaştım. Bakın 6 zincirimi çektim. Hemen ilk trabzanın tepesine battım. Arkadan ilmeğimi alıp ilmek kaydırmayla sıramı bitirdim. Bir tane ilmek kaydırma yapıp yine bir zincirli boşluğa geldim. Şimdi arkadaşlar bu sırada eğer baş ölçünüz tam olduysa artık buradaki zincir sayılarınızla çok oynamanıza gerek yok. Şimdi benim ölçüm standart ölçüye kadar yeterli oldu. Şimdi bu noktada 11. sıradan devam ediyorum. Yine 11. sırada da 10. sıramın aynısını yapacağım. Yine ikili trabzan gruplar arasında 6 zincir olacak. 1, 2 zincir üzerine alıyorum ve bir zincirle boşluğa batıp bir ikili trabzan, arada bir zincir, tekrar üzerine alıp aynı boşluğa yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve arada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir üzerine al ve bir zincirli boşluğa batıp hemen ikili trabzan grubunu ör. Ne yapıyorduk arkadaşlar? 2 tane ikili trabzan, arada bir zincir ve yine 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Bu şekilde bu sıramızda devam ediyoruz. Yine aralarda 6 zincir yapalım. 11. sırada da sıra sonuna geldim. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincirimi çekip hemen trabzanın tepesine batıp ilmek kaydırmayla bu sıramı da bitiriyorum. Bir tane daha ilmek kaydırma yapıp bir zincirli boşluğa geliyorum ve 12. sırama başlıyorum. 1, 2 zincir üzerine al ve aynı bir zincirli boşluğa batıp ikili trabzanına çalış. Arada bir zincir üzerine al ve yine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar arada 7 zincire çıkacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.
üzerine al ve bir sonraki bir zincirli boşluğa batıp hemen ikili trabzan ör. 2 ikili trabzan, arada bir zincir ve yine 2 tane ikili trabzan. 12. sıramızda bu şekilde devam edelim. Arada 7 zincir ve yine trabzan gruplarımızı örelim. 12. sıramın sıra sonuna geldim. Bakın 7 tane zincir çektim ve hemen ilk zincirimin tepesine battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla sıramı bitirdim. Bir zincirli boşluğa gelmek için bakın tekrar ilmek kaydırma yapacağım. Buraya battım. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bir zincirli boşluğa geldim. 13. sıradan devam. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıp hemen bir zincirli boşluğa bir ikili trabzan. Arada bir zincir, üzerine alıyorum ve tekrar aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Bakın trabzan grubumuzu ördük. Şimdi bu sırada da arada 7 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Üzerine alıp hemen bir sonraki bir zincirli boşluğa yine trabzan gruplarımı örmeye başlıyorum. 2 tane ikili trabzan, arada bir zincir ve yine 2 tane ikili trabzan. Evet, bu sıramızda da yine aynı bir önceki sırada yaptığımız işlemleri aynı şekilde devam ettiriyoruz. Evet, 13. sıramda da sıra sonuna geldim. Bakın 7 zincirimi çektim. Hemen ilk yaptığım zincirin tepesine batıp arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Bir zincirli boşluğa gelmek için hemen tığımı burada yerleştirdim. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma. 2 zincir, üzerine al ve aynı boşluğa batıp bir ikili trabzan, bir zincir, tekrar üzerine al, aynı boşluğa yine 2 tane ikili trabzan. Yine arada 7 zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Üzerine alıp hemen bir zincirli boşluğa 2 tane ikili trabzan. Arada yine bir zincir ve yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 14. sırada da aynı 13. sıradaki gibi bu şekilde devam ediyoruz. Ve hatta 15. sırayı da aynı şekilde yapacağız. Benimle birlikte örmek isteyenler için yine sıra son ve başlarını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi burada ölçü sizlerin kafa ölçüsüne göre ya da istediğiniz büyüklüğe göre istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Eğer burada son zincir 7 zincir sizin başınızda sıkı olarak duruyorsa veya ipliğinizden dolayı sık olarak duruyorsa buraları 8 zinciri de çıkartabilirsiniz. Hatta 9 zinciri de çıkartabilirsiniz. Tabii ki kademeli olarak bunu ilerletmelisiniz. Ben şimdi 14. sırayı ve 15. sırayı yine 7 zincirle devam ettireceğim. Benimle birlikte devam eden arkadaşlarımız için sıra sonuna kadar bu sıramızı bitirelim. 14. sıramda da sıra sonundayım. 7 zincirimi çektim ve baştaki zincirin tepesine batıp tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla sıramı tamamladım. Şimdi bir zincirli boşluğa gelmek için tekrar bir ilmek kaydırma yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve hemen bir zincirli boşluğa batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Dilerseniz buraya da pul yerleştirebilirsiniz. Bu boşluğa. Hemen bakın pulumu bu şekilde yerleştirdim. Ve buradan ilmeğimi geçirdim. Tığımın üzerine aldım ve tekrar bir zincirli boşluğa batarak ikili trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Bakın tam trabzanların ortasına pulumu yerleştirdim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincir tığımın üzerine aldım ve hemen bakın bir zincirli boşluğa batıp ilk ikili trabzanımı yaptım. Üzerine aldım. Aynı boşluğa yine bir ikili trabzan daha. Bir zincir çektim ve hemen tekrardan pulum alıyorum. Bu şekilde bakın tığıma yerleştirdim ve bir tane ilmek alıp pulumdan bu şekilde ilmeğimi geçirdim. Ve tığımın üzerine bir ilmek alıp hemen aynı boşluğa batıp yine kalan 2 tane ikili trabzanımı örmeye devam ediyorum. Ve 2. Bakın pullarım orta kısmına yerleşti. Devam. Birkaç tane daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım ve bir zincirli boşluğa batıp bir ikili trabzan üzerine aldım. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Bir zincir ve hemen pulumu alıyorum.
Bu şekilde yerleştirdim. Ve buradan bir ilmek alıp hem pulumdan hem de tığımdaki ilmekten geçirdim. Daha sonra tığımın üzerine bir ilmek aldım ve aynı bir zincirli boşluğa batıp ikili trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 ve devam. 1 2 3 4 5 6 7 zincir üzerine al ve bir zincirli boşluğa ikili trabzanlarını ör. 1 ve 2. Bir zincir ve hemen bakın pulumu yerleştirdim. Bir ilmek aldım. Hem puldan hem de tığımdaki ilmekten geçirdim. Tığımın üzerine bir ilmek alıp aynı bir zincirli boşluğa ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1 ve 2. Bakın bu şekilde bu sırayı da devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın 15. sırama da pullarımı yerleştirdim. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çekiyorum. Ve başlangıçtaki zincirimin tepesine batıp arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bitirdim. Bir ilmek aldım. İpliğimi sıkıladım. Ve burada ipliğimi kesiyorum. Bir iğne yardımıyla veya bir tığ yardımıyla bu şekilde örgümüzün iç tarafından yürüterek gizliyoruz. Evet, böylece pulları ile birlikte saç bonemizi tamamıyla bitirmiş olduk. Dilerseniz bu şekilde sade de kullanabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde pullar yerleştirebilirsiniz. Boncuklarla süslemek isterseniz bakın yine böyle her bir kenarına şöyle yine trabzan grupların ortasına boncukları dikebilirsiniz veya silikonla yapıştırabilirsiniz. Böylece bir projemizin daha sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler de keyif alarak örmüşsünüzdür. Hala daha kanalıma abone değilseniz tarif videolarımı kaçırmamak için abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bu videoya beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Bir başka projede görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Hoşça kalın.